Hoş geldiniz bir canlı yayına. Hep hanım hanımcık, kibar kibar oturuyordum. Ay neler var burada, çok dağınık, çok dağınık. Evet. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Herkes canlı yayına hoş geldi. Tabii Türkiye'de tatil ama bu tüm diğer ülkelerde tatil olacağı anlamına gelmiyor. Biraz geç kalmış olabilirim ama evet tabii ki imparatorlara canlı yayın olacak. Bugün hava sıcak, çorap yok. İmparatorları ve patron üyelerine canlı yayın olacak. Belki bugün biraz kısa tutarım. Ben geldim haber vermesi canlı yayını gibi. Ama ben yarın öbür gün falan da hani bayram boyunca bol yayın açmayı düşünüyorum üyelerime. Saat kaçta? Ben de bir bilsem. Kıdemli savaşçıları şimdilik düşünmüyorum sanırım. Bakayım bu birazcık daha mı yanaşayım? Bir kitap seçelim istiyorum. Beraber seçeriz belki. Ne dersiniz? Bugün sokaklar acayip kalabalıktı. Tabii bayram diye herkes çıkmış. Geç oldu biraz. Evet geç oldu. Ben de bir gece masalı okumak istedim. Ve geldiğimi haber vermek istedim. Şimdi size birazcık hatta seçenek bile sunabilirim. Saçımı ne yaptım? Teşekkür ederim Ali Bey. Böyle hizmetleri çok seviyorum. Böyle hediyeleri. Kimine göre hizmet, kimine göre hediye. Ya aslında birazcık de geçirdim. Ufak hastalıklarım da oldu. Biraz yani ufak değil beni bayağı zorlayan şeyler. Ama dönüş her şeyin sonu tatlı bittiği için şu an iyiyim. Şöyle söyleyeyim, önümde ne masalları var? Afrika masalları, Japon, İbrani, Hint, Kızılderili, Rus, Türk masalı. Türk masalı okuyayım mı? Çoktandır okumadık. Çorapsız sarmıyor. Büyük ihtimalle cumartesi günü hava biraz daha serin olacağı için çorap giyeceğim belki de mecburiyim. Ya, evet. Ama masala geçelim en iyisi yoksa... Afrika mı olsun? Afrika mı? Martılar niye bağırıyor? Niçin bağırıyorlar sizce? Bilen var mı martılar konusunda? Fransa'da hava çok sıcak. Şiirden hiç anlamam. Evet. Ben mesela Afrika masalı için yine bir kıyafet falan bir şey yapabilirim belki. Bakayım bunu yapacaktım ama hiç. Ne oluyor? Kamera uyku modunda uyandırmak için dokun. Dokundum. Belki değişik bir şeye çeker. Hadi koyayım bakayım aşağıya. Yukarı kalkmıyor ki bu da. Kalkması lazım ama neyse. Ay çok bağırıyor martılar. Gerçekten hiç ben bunu anlamadım. Evet. Rüzgar iplisi. 1, 2, 3.
Bu kadar martı bağırıyorsa ben de kargalarla ilgili bir masal okuyayım mı? Ne dersiniz? Hı? İçeri. Evet. Martılar. Ya ama bağırmıyorlardı ne kadardır. Herhalde onların da çocuk yapma dönemi, çiftleşme dönemi, yavruluyorlar. Ya şey bunlar. Beni gör bağırışları. Ha. You don't know Turkish. Where are you from? From France. Kargo olmasın diyorsun. Bir de şuradaki masallara da bakayım. İspanyol, İtalyan. Burada da Türk masalı var. Ben Türk masalı okuyayım diyorum ya. Bugün yani böyle bir şeyim tuttu. Teşekkür ederim. Evet, akıl alabilir. Bu masallar, bunlar çok uzun. Hayır. Evet. Yılan, peri ile sihirli ayna. Tamam, sihirli ayna var. Evet, bunu okuyacağım. Bakın sihirli aynam da var. Çok güzel. Bir varmış, bir yokmuş. Yılan peri ile sihirli ayna masalını okuyorum. Bir zamanlar tek oğlu olan yoksul bir oduncu yaşarmış. Bir gün bu yoksul adam hasta düşmüş. Oğlunu yanına çağırıp şöyle demiş. Ben ölünce mesleğini sürdür. Her gün ormana git ve orada hangi ağacı bulursan onu kes. Ancak ormanın kıyısında bir selvi vardır. Sakın ona dokunma. 2 gün sonra adam ölmüş ve toprağa verilmiş. Oğlu her gün ormana gidip ağaçları keser. Yalnız babasının bahsettiği selvi ağacına dokunmazmış. Günün birinde ağacın dibinde durup kendi kendine bu ağaçta ne var ki el sürmeme izin vermiyor demiş. Ağacı izleyerek merakını gidermenin bir yolunu aramış. En sonunda baltasını alıp kötü niyetle ağaca yaklaşmış. Bakın söyleyeyim, selvi ağacı ölümsüzlükle de ilişkilidir. Yani ölümden sonraki hayat ve gökyüzüne uzanan hayat gibi bir anlamı vardır. Çünkü kökleri çok derine uzanır selvinin. Bir yandan da yukarı uzanır. Böyle bir özelliği var bu ağacın. Evet. En sonunda baltasını alıp kötü niyetle ağaca yaklaşmış. Ancak ayağını kaldırmasıyla birlikte selvi ağacının oradan uzaklaşması bir olmuş. Oduncu eşeğine binip ağacı takip etse de bir türlü onu yakalayamamış. Bu sırada akşam çökmüş, adam eşeğinden inmiş, hayvanı bir ağaca bağlamış, kendisi de o ağaca tırmanarak şafağın sökmesini beklemiş. Ertesi sabah gün ağarırken ağaçtan indiğinde eşeğinin yerinde bir kemik yığını bulmuş yalnız.
Dert değil, yürüyerek giderim demiş oduncu. Selvi ağacının peşine düşmüş yine. Ağaç önde, o arkada, gitmişler de gitmişler. Oduncu bütün gün ağacın peşinden gittiği halde bir türlü onu yakalayamamış. Üçüncü günde baltasını omuzlayıp ağacın peşine düşmüş. Yolda birbirleriyle dövüşen bir fil ile bir yılana rastlamış. İster inanın, ister inanmayın. Yılan fili yutmak üzereymiş. Ama koca hayvanın büyük dişi boğazına takılmış. Genç oduncuyu gören iki hayvan ona bakarak yardımcı olması için yalvarmışlar. Fil yılanı öldürmesi karşılığında oduncuya neler vaat etmemiş ki? Yılansa hepsine hayır demiş. Tek yapman gereken şunun dişini kırmak. Daha hafif bir iştir. Üstelik ödülü de daha büyük olur. Genç adam bu sözler üzerine baltasına uzanıp filin dişini kesivermiş. Yılan fili yutmuş, genç adama teşekkür etmiş ve sözünü tutup ödülünü vereceğini söylemiş. Yolda giderlerken yılan bir pınarın başında durup genç adama ben suda yıkanırken bekle, ne olursa olsun sakın korkma demiş. Ardından da suya dalmış. Tam o anda korkunç bir fırtına kopmuş. Öyle bir boran, öyle bir tipi gelmiş ki art arda şimşekler çakıyor. Gök gürültülerinin ardı arkası kesilmiyormuş. Kıyamet günü gibiymiş ortalık. Yılan sudan çıkar çıkmaz hepsi dinmiş, her yer sakinleşmiş. Az gitmişler, uz gitmişler. Kahve içip çubuk tüttürmüşler. Yolda menekşeler toplaya toplaya ilerlemişler. Ve nihayet bir eve varmışlar. Yılan az önce annemin evinde olacağız demiş. Kapıyı açtığında ona benim akrabam olduğunu söyle. Seni içeri alacaktır. Sana kahve verecek. Sakın içme. Yemek ikram edecek. Sakın yeme. Kapının köşesinde bir ayna parçası asılıdır. Annemden yalnızca onu iste. Evin kapısına varmışlar. Yılan kapıyı çalar çalmaz annesi kapıda belirmiş. Gel kardeşim demiş yılan arkasındaki gence. Kimmiş senin kardeşin diye sormuş annesi. Oğlum benim hayatımı kurtaran şu adam diye yanıtlamış. Sonra da annesine bütün hikayeyi anlatmış. Birlikte eve gitmişler. Genç kadın, daha doğrusu yılan kadın. Kadın genç adama kahveyle çubuk getirmiş ama oduncu kabul etmemiş. Çubuk derken çubuk kraker mi şey yapmış acaba? Erkenden yola düşmem gerekecek demiş. Uzun kalamam. En azından biraz dinlen demiş kadın. Misafirimizi hiçbir şey ikram etmeden bırakamayız. Hiçbir şey istemem ama kapının köşesindeki şu ayna parçasını verirseniz olur demiş genç. Kadın başta vermek istemese de genç adam belli ki hayatının o ayna parçasına bağlı olduğunu söyleyerek genç adam belki de hayatının o ayna parçasına bağlı olduğunu söyleyerek ısrar etmiş. Kadın sonunda gönülsüzce de olsa ayna parçasını ona vermiş. Genç adam elinde küçük ayna parçasıyla yola koyulmuş. Ama bir yandan da bu aynanın ne işe yarayacağını düşünüp duruyormuş. Aynayı evire çevire bakarken karşısında aniden bir dudağı yerde, bir dudağı gökte kara bir ifrit belirmiş. Zavallı genç önce öyle korkmuş ki ifrit emriniz nedir sultanım demese arkasına bile bakmadan kaçacakmış. İfrit'in sorusuna karşılık yiyecek bir şeyler istemiş oduncu. Önüne hemen bir ziyafet sofrası kurulmuş. Babasından hiç görmediği türden bir sofraymış bu. Yalnız 3 hakkı varsa birini kullandı. Böyle de bir durum var. Bakalım devam edelim. Ay, ayakkabımı düşürmüş.
Genç adam aynayı iyice merak eder olmuş. Aynayı tekrar baktığında kara ifrit yeniden karşısına belirerek "Emriniz nedir sultanım?" diye sormuş. Genç oduncunun aklına en başta bir şey gelmese de sonunda dudaklarından saray sözcüğü dökülmüş. O daha sözünü bitirmeden karşısında padişahınkinden bile güzel bir saray belirmiş. Genç oduncunun "Açıl!" diye bağırmasıyla sarayın kapıları açılıvermiş. Genç adam elindeki bu ayna parçasına sahip olmaktan son derece mesutmuş. Ama tek düşüncesi bir dahaki sefere ifritten ne isteyeceğiymiş. Aklına padişahın güzeller güzeli kızı düşmüş. Gözlerini aynaya çevirerek koca dudaklı ifritten dünyaca tanınan o padişah kızının yanı başında olacağı bir saray istemiş. Göz açıp kapayıncaya kadar da kendini sarayda sultanın kızıyla otururken bulmuş. Birbirlerine sarılıp öpüşmüşler ve bir haz dünyasında yaşamaya başlamışlar. Nasıl yani? Ben sultanın kızı olacağım, bir anda karşımda bir adam belirecek ve o adamla hemen öpüşecek miyim yani? Aa. Yok yani ben bir şey yapmam. Neyse devam edelim. Şöyle birazcık yanaştırayım mı kamerayı? Ne dersiniz? Devam ediyoruz. Bu sırada sultan kızının kendi sarayından kaybolduğunu fark etmiş. Onu bütün ülkede aratmış. Her yere haberciler göndermiş. Ama ne kadar uğraşsa da kızının izine rastlayamamış. Kızı kaçırdı. En sonunda ihtiyar bir kadın padişaha gelerek onun için içi çinko ile kaplanmış büyük bir sepet yaptırmasını, kendisini içine yerleştirerek denize bırakmasını söylemiş. Çinko mu? İlginç. Çinko. Çinko bakır, vitamin takviyesi alırım yani ama. Sultanın kızını bulacağını söylüyormuş. Ne de olsa hiçbir yerde değilse muhakkak denizin ötesinde olmalıymış. Kadının istediği büyük sepeti hazırlamışlar. Kadını içine oturtmuşlar. Yalnız yanına da 9 gün yetecek yiyecek vererek denize bırakmışlar. Sepet dalgalarla savrula savrula sonunda sultanın kızının genç oduncuyla birlikte takıldığı şehrin yakınına varmış. Bu arada takıldığı kelimesini ben kullandım. Yani yaşadığı diyor, ben takıldığı diyorum. O esnada kıyıda olan balıkçılar denizde süzülen büyük sepeti görmüşler. Sepeti ip ve kancayla kıyıya çekmişler. Kapağını açtıklarındaysa içinden ihtiyar bir kadın çıkıvermiş. Ona bu sepete nasıl girdiğini sormuşlar. "Ah, düşmanımın gözü kör olsun!" diye sızlanmış kadın. "Bunu hak edecek ne yaptım ki ben ona?" Bunları söylerken öyle ağlayıp inliyormuş ki adamlar söylediği her söze inanmışlar. "Şehrin beyi nerededir?" demiş kadın. "Belki o bana merhamet eder de evine alır." demiş adamlara. Balıkçılar ona sarayı göstererek oraya gitmesi için onu cesaretlendirmiş. Belki sadaka bile alabileceğini söylemişler. Ya bu adam, o oduncu, bir anda böyle bir saray çıkıyor. Herkesin beyi oluyor. Şeyle takılıyor. Böyle sultanın kızıyla takılıyor falan. Yani büyük ihtimalle şey olacak, bu iş Selvi'nin başından altından çıktı. Yani sen böyle hak etmediğin bir şeylere bir anda kavuştun. Yani ben buna şey yapmıyorum. Yılana da güvenmedim yani bu verdiği falan. Nefsinin kurbanı oluyor bence oduncu. Göreceğiz. İhtiyar kadın saraya gidip kapıyı çalmış. Sultanın kızı da gelenin kim olduğunu görmek için kapıyı açtığında ihtiyar kadın onu hemen tanımış. Genç kıza onu hizmetine alması için yalvarmış. Sultanın kızı kadını tanımamış. Tanımazmış da zaten. "Benim eve akşam gelecek, ona sorarım." demiş genç kız. Ya sen nasıl sultan kızısın? Ya beyim falan diyor. Allah'ın oduncu parçasını aldın, koynuna soktun, ondan sonra beyim akşam gelecek. Ama tabii bu da büyülenmiştir herhalde. Yani gerçekten bir sultan kızı beyim der mi ya?
Kocam da bari, kocam akşam gelecek, o karar versin de falan yani. Beyim, çok eziksin sen, çok. Evet, onu soruyor bir de. Hani maaşını ödeyebilir miyiz falan gibisinden sanki şeyiyle. Gerçekten ezik. Genç kız, genç kızın kocası da ihtiyar kadının eve alınmasına müsaade verince kadın saraya kabul edilmiş. Kadının orada çalışmaya başlamasının üzerinden bir gün geçmiş, 2 gün geçmiş, bir hafta geçmiş, 2 hafta geçmiş. Bakmış ki etrafta yemek pişirecek bir aşçı ya da etrafı silip süpürecek bir hizmetçi olmamasına rağmen her nasılsa her akşam zengin sofra kuruluyor. Her yer tertemiz. İhtiyar kadın genç kıza giderek ona bütün gün tek başına oturmaktan sıkılmaz mısın diye sormuş. Eğer seninle biraz zaman geçirmeme izin verilirse demiş kadın, belki daha iyi olur. Önce bir beyime sorayım diye yanıtlamış ezik genç kız. Sultan kızıymış. Genç adam ihtiyar kadının karısıyla zaman geçirmesine izin vermiş. Böylece ihtiyar genç kızın odasına çıkarak orada vakit geçirmeye başlamış. Tabii bunun şeyi var, akıllı aynası var, akıllı ev falan gibi her dediğini yapıyor. Evet. Bir gün ihtiyar kadın genç kadına dünyada eşine az rastlanır bu yemeklerin nereden geldiğini, evin hizmetini kimin gördüğünü sormuş. Genç kız ayna parçasından haberdar olmadığından ihtiyar kadına cevap verememiş. Kocandan öğren demiş ihtiyar kadın. Genç adam o akşam eve gelir gelmez sultanın kızı kocasının yemek yemesine bile fırsat vermeden ona meseleyi açmış. Adam da ona aynayı göstermiş. Yani daha yeni meseleyi soruyor. Evlendi bu değirmenin suyu nereden geliyor demiyor. Nasıl da yemek var, iş yapmıyorum, oh diyor yani. Gerçekten çok aptalmış bu kız. Neyse. İhtiyar kadın nihayet istediğini almış. Beklemiş ki birkaç gün geçsin. 3. yahut 4. gün genç kıza kocasından o ayna parçasını istemesini. Böylece kocası yokken aynayla eğlenebileceğini söylemiş. Aynayla nasıl eğlenecek acaba? Yani bakalım. Aynadan ne tür bir dilek isteyecek ya da yani eğlendiren falan adam. Huri Nuri falan meselesi aklıma geldi şimdi. Neyse, eğlenmek için evet, eğlenebileceğini söylemiş. Genç kızın kocasına bir kez söylemesi yetmiş. Zira adam karısının kötü bir niyeti olmadığını biliyormuş. Evet, karısı çok salak çünkü. Gerçekten böyle mal gibi duruyor. Ne dese beyim bilir, ben bilmem, beyim bilir diyor. Evet, İhtiyar kadın uyumamış, genç kızın aynayı nereye koyduğunu öğrenerek çalmış. Aynaya baktığında karşısında kara ifrit belirmiş. "Emriniz nedir sultanım?" diye sormuş ihtiyar kadına. "Beni bu kızla birlikte kızın babasının sarayına götür." diyerek ilk emrini vermiş kadın. İkinci emri ise genç adamın sarayını bir kül yığınına çevirmesi olmuş. Böylece genç oduncu evine döndüğünde küllerin arasında miyavlayıp duran bir kediden başka bir şey bulamamış. Bir parça da et varmış. Sultanın kızı kedi için aşağı atıvermiş eti. Niye kedi var? Genç adam et parçasını eline alıp karısını aramaya koyulmuş. Bütün dünyayı gezmesi gerekse de onu bulmaya kararlıymış. Az gitmiş, uz gitmiş, karısının yaşadığı şehre varana dek her yeri aramış. Yani sen niye ilk karının yaşadığı şehre bakmıyorsun? Bu da pek akıllı değil. Zaten Selvi'yi kesmesinden belliydi. Saraya gidip aşçıya ona merhamet etmesi, mutfakta ona bir iş vermesi için yalvarmış. Birkaç gün içinde mutfakta birlikte çalıştığı hizmetçilerden sultanın kızının eve döndüğünü öğrenmiş. Yalnız sultanın kızı eve döndü de bu kız hamile falan olabilir. Yani artık oralarda o diyarlarda bekaret falan önemli. Bu kızın bekareti falan gitmiştir. Bozuk geldi bu falan demezler mi? Hani sultanın kızı diye belki şeydir de. Neyse bir gün aşçı hasta düşüp de yemek yapamaz hale gelince genç adam ona dinlenmesini, onun yerine yemekleri yapabileceğini söylemiş. Aşçı bu teklifi kabul ederek ne pişirmesi gerektiğini, nasıl çeşitlendirileceğini anlatmış.
Genç adam çalışmaya koyulmuş. Yemekleri kavurmuş, haşlamış. Sonunda yemekleri sofraya gönderirken küllerin üzerinde bulduğu et parçasını da yemeklerin yanına genç kızın tabağına iliştirmiş. Hala o et bozulmadan duruyor mu? Genç kız bu küçük et parçasını görür görmez kocasının yakınlarında olduğunu anlamış. Hemen aşçıyı çağırıp yanına kimi çalıştırdığını sormuş. Adam başka birini çalıştırdığını inkar etse de sonunda zavallı bir fakiri ona yardım etmesi için yanına aldığını itiraf etmiş. Genç kız babasına giderek mutfakta çok iyi kahve yapan bir delikanlı olduğunu, onun elinden kahve içmek istediğini söylemiş. Bunun üzerine delikanlı çağrılmış. Elleriyle bir kahve hazırlayıp sultanın kızına götürmesi emredilmiş. Böylece yeniden bir araya gelmişler ve genç kız kocasına neler olduğunu anlatmış. Sonra da bir yolunu bulup aynayı geri almak için düşünmeye başlamışlar. Genç oduncunun karısının yanına gitmesinden kısa bir süre sonra ihtiyar kadın gelmiş. Her ne kadar uzun zamandır oduncuyu görmüyor olsa da hemen tanımış onu. Aynaya bakarak zavallı delikanlının yeniden eski sarayının küllerine gönderilmesini istemiş. Oduncu kedinin hala küllerin arasında Oduncu kedinin hala küllerin arasında yaşadığını görmüş. Acıktığında bir fare yakalayıp yiyormuş. Öyle çok fare yiyormuş ki fare padişahının çok az askeri kalmış elinde. Ah, ne değişik fare padişahı falan yani. Fare padişah çok öfkeliymiş ama kediyle mücadele etmeye de cesaret edemiyormuş. Derken bir gün bizim genç oduncuyu fark etmiş. Yanına giderek sıkıntısını gidermesine yardım etsin diye yalvarmış ona. Biraz daha beklerse bütün ülkesi harap olacakmış. Sana yardım ederim demiş oduncu. Ama benim de altından kalkamadığım bir derdim var. Aynayı isteyecek. Derdin ne diye sormuş fare padişah. Genç adam ona ayna parçasının hikayesini, elinden nasıl çalındığını, kimin eline düştüğünü anlatmış. Ben de o konuda sana yardım ederim diye haykırmış padişah. Dünyanın bütün farelerini hemen huzuruna çağırmış. Onları aralarında daha önce genç kızın sarayına gitmiş biri olup olmadığını, bahse geçen ihtiyar kadını tanıyıp tanımadıklarını, aynayı görüp görmediğini sormuş. Bu sözler üzerine aksak bir fare öne çıkmış. Fare padişahının ayağını öpmüş ve ihtiyar kadının sandığından yemek aşırmak gibi bir alışkanlığı olduğunu söylemiş. Anahtar deliğinden bakarken kadının küçük bir ayna parçasını her gece yatmadan önce yastığının altına koyduğunu gördüğünü söylemiş. Padişah ona hemen saraya gidip o ayna parçasını çalmasını söylemiş. Başının altında kırılmıyor mu? Neyse, çok küçük demek ki. Ancak fare yanına 2 yol arkadaşı verilmesini isteyerek ihtiyar kadına ancak onların sırtında gidebileceğini söylemiş. Akşam çökerken saraya varmışlar. İhtiyar kadın yemeğini yemekteymiş. Tam zamanında geldik demiş aksak fare. Yiyecek bir şeyler de buluruz. Sonra hep birlikte kadının odasına girip açlıklarını bastırmış, ardından da geceyi beklemişler. Ne yapacaklarını aralarında kararlaştırmışlar. İhtiyar kadın yatağına uzanınca uykuya dalmasını beklemişler. Kadın uyur uyumaz aksak fare yatağa gidip kadının yüzüne doğru ilerlemiş ve kuyruğuyla burnunu gıdıklamaya başlamış. Ay ya gerçekten kadına öyle şiddetli bir hapşırma tutmuş ki her seferinde başı yukarı sıçrıyormuş. Tekrar hapşurmuş. Bu arada diğer 2 fare hızlı hareketlenerek yastığın altındaki ayna parçasını almışlar. Aksak fareyi de sırtlarına yükledikleri gibi aceleyle evlerine doğru yola çıkmışlar. Genç oduncu aynayı görünce çok sevinmiş. Kediyi farelere daha fazla zarar vermemesi için yanına alarak başka bir yere gitmiş. Orada aynaya bakmış ki o da ne? Kara ifrit aniden karşısına bitmiş. Emriniz nedir sultanım diye sormuş. Genç adam altın işlemeli bir elbiseyle bir ordu edecek kadar asker istemiş. Daha arkasını bile dönmeden istediği pahalı elbise karşısındaymış.
Hemen üzerine giyivermiş, güzel bir at isteyip üstüne atlamış. Ardında büyük bir orduyla şehre doğru yola çıkmış. Sarayın kapısına kadar gidip askerlerine kuşatma emri vermiş. Padişah o koca orduyu görünce öyle bir korkmuş ki. Genç adam saraya girip genç kızı babasından istemiş. Padişah korkusundan genç oduncuya yalnız kızını vermekle kalmamış, ülkesini de vermiş. İhtiyar kadın koca dudaklı İffet'in eline düşmüş. Gelinle damatsa görkemli krallıklarında mutluluk içerisinde yaşamışlar. Bütün isteklerini yerine getiren sihirli aynayı da yanlarından hiç ayırmamışlar. Ya ben bu anlamadım. Selvi ağacı ne alakaydı? Yani selvi ağacını takip etti. Tamam kesmedi. Kesse ne olacaktı? Ya da yani onu kesmek için peşinden gitti. Yılanla rastladı. Yani selvi ağacının babası da diyor ki ona gitme diyor. Yani niye? Yani bu niye? Ama güzel masaldı, sürükleyiciydi yani, değil mi? Nasıl buldunuz siz? Odaklanamadın. O zaman bir kere daha izle. Yayın bittikten sonra bir kere daha izle, tamam mı? Böyle. Hatta sonra yarın da bir kere daha izle. Belki daha odaklanırsın. Hatta sonra da bir yorum yaz. Yani masalın sonu nasıl olduğunu yaz. Evet, hatta buradan benim için bir şeyler yapmak isteyenler oluyor ya, emriniz nedir sultanım, dileyin benden ne dilersiniz falan diyorsanız, evet yarın tekrar izleyin bakalım yayını ve ondan sonra yayını tekrar izleyin ve bakalım yani ne bulacaksınız? Yorum yazın masalla ilgili mesela. Afrika masalı mı? Afrika masalını belki şey yaparım ya, biraz da Afrika kıyafeti giymek istedim. Yani bugün çok Afrika masalına uygun değildim. Ama bir Afrika masalı için bir hazırlık yapabilirim. Neden olmasın? Afrika mitolojisi de okuyabilirim. Hangisi? Aa, hayır hayır, izleyeceksin, izleyeceksin. Ben bu kolyeyi yani kaç senedir takıyorum. Hatta özellikle bu boyda, bu kalınlıkta altın zincirli, altın kolyeyi her zaman takarım. Evet. Yayını kapatıyorum ve bundan sonra imparatorlara yayın açacağım. Belki yarın, Instagram'da bir canlı yayın yapabilirim ve ondan sonra bayram ya, yani şöyle bir şeyler düşünüyorum. Instagram canlı yayını, Instagram üyelik canlı yayını, yine yani üyelikler yayınları yapacağım. Allah Allah, 24 ayar mı falan? Bu tür kolyeler 24 ayar olmuyor. 24 ayarlık şeylerim de var. Evet, tamamdır. Görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar. Tatlı masaldı ya, eğlenceliydi. Böyle saçma, bazıları çok basit çocuk masalı gibi falan oluyor. Bunu sevdim yani. Afrika masalı bir bakacağım, inceleyeceğim. Afrika mitolojisi isterdim ama madem bayram falan biz de takılıyoruz, light geçiyoruz. Belki her gün bir şekilde üyelikte bir şeylerde canlı yayınlar falan yapacağım ya. Ona göre bakarız. Dur bakayım. Bugün çarşamba. Cumartesi de yayınım olacak. Cumartesi buluşuyoruz. Tamamdır. Ayakkabı numarası 37. Tabii ki. Yarın yok. Yarın ama belki Instagram'da yaparım ya. Çoktandır şey yapmadım. Yarın da böyle bir Instagram yayını yapayım. Cumartesi de 10.30'da falan yaparsam sevinirim. Çok gecikmemiş olurum. 10'u 20 geçe ezan okunuyor. Çok ses geliyor. O yüzden onun bitmiş olması lazım. 10.30, 11'e doğru. Görüşürüz. Yarın kaç bilemiyorum ya. Instagram'da açacağım, bakacağım yani. Instagram'da yaparım. Okay. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Baybay. Son kez o zaman ayak görmek istiyorsanız üye olun. Hele kıdemli savaşçı üye olursanız bayağı yani bunun muhabbeti de çok geçiyor. Yani imparator olursanız da oluyor tabii yani. Taban istiyorsan mesela üye ol. Üye ol, mutlu ol. Ne diyeyim? Yani buraya bana çok ses geldiği için o sırada yayın yaparsam bir şey olur, tepki çeker falan diye onu bekliyorum. Ama yani evet.
Yani üye olursanız çok daha fazlasını görürsünüz. Sadece bu şekilde değil. Tabanlar, çoraplar, topuklar, detaylar, neler neler. Mutlu olursunuz. Yani ayak görmek isteyenler üye olduğu zaman çok mutlu oluyor. Neden daha önce üye olmadım diyorlar. Pişmanlıklarını dile getiriyorlar. Çorap tekrar giyeceğim ama bugün bir yaz hali olsun dedim. Havada çok sıcak. Görüşürüz. İyi geceler. Bay bay. İmparatorlar geliyor. Aa, bir dakika, yayını nereden? Niye kapayım şeyini bulamadım.